Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda yurt dışına taşınmadan önce yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Eğer yurt dışına taşınma kararı aldıysanız yapmanız gereken bir takım işler var ve bunları yapmadan yurt dışına taşınmamanızı öneriyorum. Şimdi başlayalım. Bir numara, abonelikleri kapattırmak. Nedir bu abonelikler? İnternet, doğalgaz, su, başka artık ne abonelikleriniz varsa onları kapattırmak. Biraz detaya ineceğim. Çünkü her birinin koşulları farklı olabiliyor. Öncelikle internetten başlayayım. Eğer internet aboneliğiniz taahhütlüyse, taahhütünüz dolmadan kapattırmak isterseniz sizden geri kalan ayların parasını isteyebilirler. Ki ilk Avustralya'ya gittiğimde benden bunu istemişlerdi. Benim internet aboneliğim Kablonet'ti. Onlar bana yurt dışına taşındığıma dair bir belge sunabilirsem aboneliğimi iptal edebileceğimi söylemişlerdi. Ben de onlara uçak biletimi, vizemi vesaire gösterip aboneliğimi iptal ettirmiştim. Eğer üyeliğiniz Kablonet'te ise böyle bir şey yapabilirsiniz. Diğerleri nasıl bilmiyorum ama yurt dışına çıkacağınıza dair işte kanıt sunabilirseniz hiçbir şey ödemeden üyeliğinizi kapattırıyorlar. Zaten doğalgaz, su, elektrik bunları E-Devlet'ten de kapatabiliyorsunuz. Abonelik sonlandırma kısmı var. Oraya direkt işte bilgilerinizi yazıyorsunuz. Öncesinde doğalgaz, su, elektrikle vermiş olduğumuz bir para vardı. O paraya ne deniyordu onu hatırlamıyorum ama o paranın da iade edilmesi için bir IBAN numarası yazıyorsunuz oraya ve o IBAN numarasına o ilk başta ödediğiniz ücret yatıyor ve aboneliğiniz sonlanmış oluyor. Böyle ilk maddemiz abonelikleri kapattırmaktı. Yurt dışına gittiğinizde burada herhangi bir fatura ödememek için, fatura gelmemesi için bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Evet, geldik ikinci maddeye. Banka hesaplarını kapattırmak. Yani tüm hepsini değil tabii ki ama gereksiz banka hesaplarını kapattırmak. Örneğin benim bir maaş hesabım vardı bir bankada. Artık Türkiye'den maaş almayacağım için o hesap gereksiz konumuna düştü doğal olarak ve mesela onu kapattırdım. Şu an aktif olarak kullandığım 2 tane banka var. İkisini de çok seviyorum. Mesela onun da kredi kartını kapattırdım. Çünkü artık yani bir kredi kartıyla işim olacağını düşünmüyorum. Dönersek de yeniden açtırırız. Çok zor bir şey değil. Yeter ki şey kalmasın yani herhangi bir tereddüt olmasın. O yüzden böyle kullanmadığınız kredi kartlarınızı, işte banka hesaplarınızı vesaire kapatın ki daha sonra tatsız bir şeylerle karşılaşmayın. Kredi kartınızı kapatınca da borcunuzun hiç kalmadığına emin olun. Çünkü daha sonra ben yaşamadım ama bunları duydum. Daha sonra böyle işte 10 kuruştan 20 kuruştan faiz işletip kötü şeyler yaşanabiliyormuş. O yüzden bunda da dikkatli olmakta fayda var. Eğer gittiğiniz ülkede farklı bir priz kullanılıyorsa 3 numaramız bir dönüştürücü almak. Avustralya'ya gideceğim için Avustralya'nın prizleri buradan farklı. O yüzden bence gitmeden önce Türkiye'den dönüştürücü almakta fayda var. Neden? Çünkü o ülkeye gittiğinizde işte dönüştürücü vesaire falan bulmak belki zor olur, belki direkt bulamazsınız falan. Eğer İstanbul'daysanız Kadıköy'de bir yer var böyle teknoloji şeylerinin satıldığı. Onun da adını unuttum. Hiçbir şeyin adını hatırlamıyorum. Galiba biraz kırmızı et yemem lazım. Neyse Kadıköy'de, İstanbul'da yaşayanlar onu bilecektir. Kadıköy'de böyle rıhtımda tüm böyle zibilyon çeşit elektronik aletlerin satıldığı bir yer var. Ben oradan almıştım dönüştürücüyü. Gider gitmez kafam rahat. Gidince direkt dönüştürücüyü taktım. Onun da üstüne kendi prizlerimi taktım. Harika oldu. O yüzden tavsiyem eğer prizleri farklı bir ülkeye gidiyorsanız mutlaka dönüştürücünüzü yanınıza alın. Ve bir bonus daha bence kesinlikle bir uzatma kablosu da alın. Küçük. Hani böyle 1 metrelik 2 metreliklerden oluyor ya da uzatma kablosu olmasa bile böyle hani üçlü çoklu prizler var ya onlardan alın. Çünkü onu taktığınız zaman bir tane priz elde ediyorsunuz. Bir dönüştürücüden bir tane priz elde ediyorsunuz. O üçlüleri taktığınızda aynı anda hem telefonunuzu, laptopunuzu ya da başka bir şeylerinizi, saç kurutma makinesini falan takabilirsiniz yani. O yüzden bunlar bence kesinlikle olmazsa olmaz şeyler. Bir sonraki maddemiz 4. Yanınıza diploma, transkript gibi önemli belgelerin aslını almak. Ben ilk gittiğimde adli sicil kaydımı da işte ikametgahımı da her şeyimi de almıştım yanıma ama E-Devlet'ten bunu her an çıkartabildiğimiz için aslında buna çok gerek de yok. Ama şuna çok gerek var. Eğer yani eğitim için gitmiyorsanız bile yine de bence diplomanızın aslı, transkript asılları, işte noter onaylı
belgeler bence kesinlikle yanınızda bulunmalı. Eğer eğitim için gitmiyorsanız bile eğitim almayacağınızı kim bilebilir? Belki de eğitim alacaksınız ve genelde diplomanın aslını istediklerini biliyorum ben. O yüzden mutlaka diploma aslı, transkript ve işte aklınıza gelebilecek başka diğer belgeler, sizin için önemli olan belgeleri bence almalısınız. Mesela bunun içine şu da eklenebilir. Bir referans mektubunuz varsa ıslak imzalı, kaşeli vesaire, bunları mutlaka yanınıza almanız gerekiyor. Bu belgelerin arasına mesela CV'nizi de koyabiliriz. Çünkü ben ilk gittiğimde yine 25-30 tane CV'mi çıkartmıştım ve kafelere tek tek dağıtmıştım. Hani orada bir CV çıkartmakla işte bir ne bileyim fotokopici bulmakla falan uğraşmıyorsunuz. Direkt yanınızda oluyor. Gider gitmez herkese dağıtabiliyorsunuz. O yüzden bence CV'nizi vesaire bu tarz şeyleri de çıktısını alıp A4 şeklinde yanınızda bulundurmakta fayda var. Ama tabii ki bunları bir USB'ye atıp hani orada da hazır şekilde bulundurursanız işinize yarayacaktır. 5 numaralı maddemiz, vekaletname vermek. Türkiye'de ne yaşayacağımız belli olmaz. Banka hesaplarımızla ilgili bir şeyler olabilir. Yani her türlü envai çeşit şey olabilir ve biz uzaktayken bunları halledemeyebiliriz. O yüzden güvendiğimiz bir insana vekaletname vermek bence iyi olur. Bir de hem bir genel vekaletname, yani güvendiğiniz birine verebilirsiniz. Sizin adınıza banka hesapları açmak, banka hesapları kapattırmak, işte kredi kartınızı kapattırmak, işte borçlarınızı ödemek falan gibi, gerçi ona vekalete gerek yok ama ya da başka kendinize özel şahsi işleriniz varsa o işlerin yer aldığı bir vekaletname çıkartabilirsiniz. Tabii bir de eğer bir avukatınız yoksa herhangi bir davayla karşılaşmanız halinde sizi savunması için bir de avukat vekaletnamesi verebilirsiniz. Bunu sizlere bırakıyorum. 6 numara. Şöyle bir mit var. Daha önce yurt dışında, Avustralya'da yani doktora gittim mi gitmedim. Ama sağlık sisteminin pahalı olduğuna dair bir söylenti var. Özellikle diş doktorlarının çok pahalı olduğuna dair bir söylenti var. Yaşamadım, bilmiyorum ama öyleymiş. O yüzden nereye giderseniz gidin bence, her neresi olursa olsun. Öncelikle bir yani genel bir check-up olur. İşte ağrıyan, sızlayan yerleriniz olur ya da hiç ağrımasa bile bir diş, göz doktoru. Bunlara mutlaka gözükmelisiniz bence. Çünkü ya özellikle dişi burada çok söylemek istiyorum. Diş Avustralya'da çok pahalı olduğu için diş yaptırmak, dolgu vesaire. Hiçbir ağrınız, sızınız, çürüğünüz yoksa bile bir diş doktoruna gitmenizi öneririm. Çünkü orada neyle karşılaşacağınız hiç belli değil. Çok fahiş fiyatlar ödeyebilirsiniz. Mesela ben de dişlerimde hiçbir sorun olmadığını düşünüyordum. Yani hiç bir çürüğüm yok gözüken. İşte bir sorunum yoktu ama dişçiye gittiğimde diş taşlarımın olduğunu fark ettik. İşte üst dişimde gözükmeyen bir tane dolgu varmış. Dolgu değil, çürük varmış. Dolgu yapılması gerekiyormuş falan. Mesela onları yaptıracağım. Eğer gitmeseydim bilemezdim. Ve bence mutlaka bir de göz doktoruna gözükün. Eğer gözleriniz bozuksa, ki lens kullanıyorsanız bu da çok önemli. Lens kullanıyorsanız böyle işte ne kadar gidecekseniz 1 yıllık falan lens de almanız çok önemli yanınıza. Bence mutlaka gözükmemiz gereken doktorlar göz doktoru ve diş doktoru. Tabii başka bir hastalığınız varsa onlara da mutlaka bence gözükün. 7. Yanımıza ağrı kesici, ilaç, ateş düşürücü şurup ya da böyle kullandığınız lens varsa, mesela ben lens kullanıyorum, o tarz şeyleri almak. Çünkü nereye giderseniz gidin belki bizim ülkemizde alabildiğimiz kolay bir ağrı kesici alamayacağız gidip. Parasını verip bir ağrı kesici alamayacağız. Ya da ne bileyim mide sorununuz varsa işte o mide yatıştırıcı ilaçlarını falan ya Türkiye'de çok kolay elde edebiliyoruz bence. Eczaneye gidip hiç bazen reçeteye bile gerek olmadan alabiliyoruz. O yüzden bence öyle şeyleri de yanınızda bulundurun. 8. ve son maddemiz, Türkiye'ye özgü tatlara doymak. Evet. Bu aslında beni çok enterese eden bir durum değil çünkü ben pizza ve makarna aşığı olduğum için, yani İtalyan mutfağının delisiyim. Onu her yerde bulabiliyorum ama böyle işte kebap seviyorsanız, lahmacun seviyorsanız, işte çiğ köfte falan, hani böyle yalnızca Türkiye'de, aslında yalnızca Türkiye'de değil başka yerlerde de bulabiliriz ama hani sevdiğiniz bir restoran vardır, onun lahmacunu hariç başka bir şey yiyemiyorsunuzdur, kebap vardır falan. Hani bunlara doyup gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada istediğiniz tadı bulamayabilirsiniz. O yüzden tıka basa doyun burada. O sevdiğiniz Türk tatlarına ya da sevdiğiniz özel bir tat varsa bunlara mutlaka doyup gidin. Evet, yurt dışına taşınmadan önce kendimce yapılması gereken, yapmamız gerekenler bunlardı. Eğer bir sorunuz olursa ya da yorum olur, işte öneri olur, eleştiri olur, her şeyi açayım. Videonun altına ya da benim Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.